Merhaba arkadaşlar, ben Koray Küpe. Bu videoda Hollanda'daki musluk suyu, arıtılmış su ve bazı paketli suların kıyaslamasını ve analizini yapacağım. Gördüğüm kadarıyla özellikle Türkiye'den yeni gelen arkadaşlar marketten paket paket su taşıyor. İlk geldiğimizde biz de bebek için paket sular alıyorduk. Fakat bir süre sonra artık bu paket suları taşımak ve depozitolarını iade etmek can sıkmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz Hollanda'da 5 litrelik sular ve damacana olayı yok. Marketlerden en fazla 1,5 litrelik çoklu paketlerden alabiliyorsunuz. Bunların da genellikle depozitoları oluyor. Tekrar depozitoları iade etmeye götürmek zorundasınız. Bu da bayağı zahmetli oluyor bir süre sonra. Ben uzun bir süredir Brita'nın sürahilerini kullanıyorum. Bu şekilde sürahilerin içinde bir filtre oluyor. Aktif karbon filtre. Birazdan bundan detaylı bahsedeceğim zaten. O yüzden incelemeye Brita'nın filtrelenmiş suyunu da dahil edeceğim. Şimdi hangi marka suları aldım onlara bir bakalım. Genellikle en çok tercih edilen markaları tercih etmeye çalıştım. Türk marketinden Hamidiye bulabildim. Onun dışında Hollanda marketlerinden en çok tercih edilen suları aldım. Albert Heijn'in kendi markasıyla ürettiği uygun fiyatlı bir su var. Ondan aldım. Evian var. Türkiye'den de belki biliyorsunuzdur. Onun dışında bir de Lidl indirim marketinden Saskia diye bir su aldım. Hollanda'daki musluk suyu şehirden şehire değişmekle birlikte Avrupa'nın en kaliteli ikinci suyuna sahip. Birinci sırada ise Avusturya var. Tek sıkıntı biraz kireçli olması. Zaten bunu da muslukların etrafında oluşan beyaz lekelerden görebiliyorsunuz. Ya da kettle'ın alt kısmında birikiyor ya da kahve makineniz varsa onun içinde oluyor. Biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Sık sık temizlemek gerekiyor. Geçen sene çıkan bir habere göre Hollanda genelinde yaklaşık 200 bin hanenin evinde sularda kurşun bulunduğu yazıyordu. Neden kurşun bulunuyor? Çünkü 1960 yılından önce yapılan evlerde kurşun borular kullanıyordu. Eğer borular yenilenmemişse ya da çok eski bir eve sahipseniz böyle bir risk var. Şimdi benim yaptığım ölçüm çok detaylı bir laboratuvar analizi olmayacak fakat size büyük ölçüde bir fikir verecek. Elimde şöyle bir cihaz var. Bu cihaz suyun pH'ını, TDS'sini yani suyun içinde bulunan katı madde miktarını, tuzluluk oranını ve iletkenliğini gösteriyor. Bu ölçümlere bakarak bir çıkarım yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle musluk suyundan başlayalım isterseniz. İlk önce bir pH'ini ölçelim. Yaklaşık 8,30 civarında. Yavaşça düşüyor. Şu anda 8,25'lerde. 8,25 diyebiliriz. Gelelim TDS değerine. TDS değeri suyun içindeki katı molekül miktarı. Bu ne kadar fazlaysa su o kadar sert anlamına geliyor aslında. Fakat kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu da 128 çıktı. Yüzdelik olarak tuzluluk oranı kaç diye bakacak olursak %0,01 çıktı. Peki iletkenlik değerine bakacak olursak bu da 260 çıktı. Şimdi bu video vesilesiyle ben yeni bir sürahi aldım Brita'dan. Daha önceki eskimişti ve artık piyasada bulunmayan bir modeldi. Suyu dökerken diğerindeki gibi sıçratma problemi yok. Tamamı yıkanabiliyor. Şimdi bunun filtresini zaten 2 gün önce takmıştım. O yüzden yeni sayılır. Yeni arıtılmış taze su. Hemen bakalım. pH değeriyle başlıyoruz. pH değeri düştü. Normal musluk suyuna göre. Şu an düşmeye devam ediyor. Biraz daha bekleyebiliriz. 6,40'ın da altına düştü. Normalde önerilen musluk suyunun pH değerinin 6,5'un üzerinde olması gerekiyor. Şu anda 6,30'a kadar düştü pH değeri. Biraz soru işareti. Onu birazdan konuşacağız. İçindeki katı madde miktarını ölçelim. Yani TDS değeri. TDS değeri de 51 ppm çıktı. En az yarı yarıya kadar düşmüş gibi gözüküyor. Normal musluk suyuna göre. Tuz oranına bakalım. Tuz oranı da düşmüş yine. 51 ppm olarak gözüküyor. Yüzde olarak %0 diye gösteriyor. Zaten diğerinde normal musluk suyunda da %0,01'di. Bir de iletkenliğine bakalım. İletkenliği de 103 çıktı. İletkenliği düşmüş. Yani bu da demek oluyor ki aslında içindeki mineral miktarı da azalmış. Bunların ne demek olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi ben daha önce kullandığımız bu Bar-le-Duc suyunu da merak ettim. Ondan devam edelim. Ben daha önce Xiaomi'nin bir test cihazını almıştım. O sadece içindeki TDS miktarı yani içindeki katı madde oranını ölçüyordu. Fakat ters tarafını suya sokunca bozuldu.
Bu sefer daha iyi bir şey aldım. Şimdi tekrar pH değeriyle başlayalım. Şu anda 7.35'te yükseliyor birazcık. 7.45 diyebiliriz. 45'te kaldı. TDS oranı ile devam edelim. Yani içindeki katı madde oranı. 166 diyor. Tuzun yüzdelik oranına bakalım. 0 olarak gözüküyor. Pardon, şimdi düzeldi. %0.01 oldu. Bir de iletkenliğine bakalım. İletkenliği ne kadar yüksekse içindeki mineral miktarı o kadar yüksek oluyor demiştik. Güzel rakam çıktı. 332. Bunları da not alalım. Bu arada bu suyun üstünde analiz raporu var. Hangi mineraller ne kadar bulunuyor o yazıyor. pH değeri mesela 7.6 demiş. İçindeki kalsiyum miktarı, magnezyum miktarı vesaire bazı bilgiler var. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şöyle en çok tercih edilen ve piyasada en çok bulunan sulardan Spa'yı merak ettim. Bunu test edelim. Şimdi pH değeriyle devam ediyoruz. Üzerinde bir bilgi var mı? pH değeri 6 demiş. Şu an bunda da 7'lerde ve düşüyor. Düşmeye devam ediyor. Biraz bekleyelim. Bu cihaz bu arada kalibre edilmiş durumda. Fabrika çıkışı kalibre olarak geliyor. İlerleyen dönemlerde pH tozları var. Suları onun içine atarak bunu tekrar kalibre edebiliyorsunuz. 6.46'da kaldı şu anda. Ben buna 6.45 diyorum. Öyle not alalım. Şimdi TDS oranına gelelim. TDS oranı bayağı düşük çıktı. Şu anda 26'yı gösteriyor. Bu içindeki katı madde oranının çok düşük olduğu anlamına geliyor. Bu zaten mineral su diyor. Muhtemelen bu Bar-le-Duc da mineral suydu. Klorsuz su diyor. Mineral su. Evet, genelde zaten mineral su diye satılıyor hepsi. Şimdi devam edelim. Tuz oranına bakalım. 0'ı gösterdi. Şimdi bir de iletkenliğine bakalım. İletkenliği de düşük çıktı. 52. Yani bu da demek oluyor ki içindeki mineral oranı biraz az. Şimdi sıradaki suyumuz Albert Heijn'in kendi markası olsun. pH 7.70'lerde yavaş yavaş yükseliyor. 7.75 diyebiliriz. Şimdi TDS'sine bakalım. Katı madde yoğunluğu. 385'lerde. Yine kabul edilebilir bir değer. Tabii bunun içindeki bu katı maddelerin faydalı mı zararlı mı olduğunu bilemiyoruz. Şimdi bir de tuz oranına bakalım. Evet, %0.03 çıktı. Diğerlerinin arasında en yüksek oran bu. Bir de iletkenliğine bakalım. İletkenlik inanılmaz. 770 çıktı. Şu ana kadar diğerlerinin arasında en yüksek değerlere sahip olan bu. 770 diyebiliriz. Şimdi ben belediyenin suyu Hamidiye'yi merak ettim. Bir ona öncelik vermek istiyorum. Bunda da analiz raporları yazıyor üstünde. pH değeri 7 olarak gözüküyor. Bu Hamidiye'nin 1,5 litrelik suyunu ben Türk marketinden 89 sente aldım. Depozito olayı yok. Plastik atığına atmanız gerekiyor geri dönüşüm için. Hemen pH'ına bakalım. 7.20 oldu. Hala da düşmeye devam ediyor. Biraz bekleyeceğim. Demek ki dedikleri doğru. Üzerinde 7.0 yazıyor. Tamam, bayağı yavaşladı zaten. Bunu da 7.10 olarak kabul edelim. Şimdi TDS'ye bakalım. İçindeki katı madde oranı. 52 çıktı bu. Oran olarak bakacak olursak 0'ı gösteriyor. Tuzluluk oranı %0. Şimdi iletkenliğine bakalım. İletkenliği de çok yüksek çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. 104 çıktı. Yani ortalama değerler gibi gözüküyor. Şimdi gelelim sıradaki şanslı suya. O piti piti yapacağım. Bu çıktı. Chout Fontaine. pH 7.6 diyor. Termal kaynak suyu diyor. Doğal mineral suyu. pH değeriyle başlayalım. Şu anda 7.6'yı gösteriyor. 1 Eylül tutturan ilk defa bu oldu.
Şimdi içindeki katı madde oranına bakalım. 330 bu da. Tuzluluk oranına bakalım. %0.03 yani Albert Einstein suyuyla aynı. Sırada evet bir de iletkenliğine bakalım. İletkenlik baya yüksek. Şu an gösterdiği rakam 660. Şimdi Evian'la devam edelim. Bu su genelde Türkiye'de de oluyor ama bayağı da pahalıya satılıyor. Güzel başlangıç. 7.50'lerden düşüyor. En son 7.45'te kaldı. TDS oranına bakalım. 305. Tuza bakalım. Bu da 305. Oran olarak %0.03. İletkenliğe bakalım. İletkenlik de bayağı yüksek gözüküyor. 610. İndirim marketinden aldığım su Saskia. pH değeri 7.3 diyor. Ve mineral oranları da üzerinde yazıyor. pH ile başlayalım. 7.40'larda. 7.37'de kaldı. TDS'ye bakalım. Şu anda 714 çıktı. Bana bayağı fazla geldi. Diğerlerinin arasında en yüksek TDS bunda çıktı. Yüzde olarak tuz oranına bakacak olursak bu da diğerlerine göre bayağı fazla. %0.07. Bir de iletkenliğine bakalım. İletkenlik 1440. Şimdi biraz Brita filtresi yani Maxtra Plus filtresi tam olarak ne yapıyor ondan bahsedeyim. Şimdi bunun içinde bir aktif karbon var ve bir de iyon değiştiriciler var demiştik. Bu aktif karbonlar zararlı molekülleri içine çekiyor, hapsediyor. İyon değiştirici dediğimiz şey ise içindeki magnezyum ve kalsiyum oranını azaltıyor ki suyun sertliği azalsın ve daha yumuşak bir içim sağlasın. Fakat normalde sağlık için magnezyum ve kalsiyum biliyorsunuz faydalı. Brita'dan ürettiğimiz suyun özellikle pH değeri sınırın altındaydı. Bunun ne gibi zararı var, ne gibi yararı var ondan bahsedeceğiz. pH değeri 6.5'ten düşük olan su asidik su oluyor arkadaşlar. Asidik su da şu demek yani dışarıdan vücudunuza asit alıyorsunuz. Asit konusunda vücudunuz hassassa, ne bileyim reflünüz varsa vesaire bu ileride sağlık sorunları oluşturabilir gibi geliyor bana. Peki bunun içindeki filtre ne yapamaz? Çözünmüş minerallerin tamamını yok edemez bir kere. Onun dışında bakterileri ve virüsleri de yok edemez. Fakat şebekeden gelen musluk suyu aslında bakteri ve virüslerden arındırıldığı için bu konuda endişe etmenize gerek yok. Brita'nın web sitesine bakacak olursanız aslında vurgu yaptıkları şey suyun tadını daha iyi yaptığı. Şöyle bir iddiaları yok yani Brita'dan filtrelediğiniz su daha sağlıklıdır şeklinde. Brita kullanmak için sebep ne olabilir? İşte kettle'ım, kahve makinem kireçlenmesin, ömrü uzun olsun. Benim içtiğim su tadı daha güzel olsun ve yaptığım çay daha lezzetli olsun diye düşünebilirsiniz. Onun dışında evet bazı minerallerden fedakarlık yapmak zorundasınız ve içindeki asidi de yükseldiği için aslında pH değeri de çok düşmüş oluyor. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ben bir blog yazısına denk geldim. Hollanda'da birisi Hollanda'daki musluk suyunu ve Brita ile arıtılmış suyu Aqualab adında suları analiz eden bir laboratuvara gönderip inceletmiş. İçindeki işte zararlı ve yararlı madde oranlarını görmek adına. Hollanda'daki sularda borularınız çok eski değilse suda kurşun bulunmuyor. Fakat blog yazarı musluk suyuna ekstra kurşun da ilave ettirmiş ki Brita bunu ne oranda filtreleyebiliyor onu görmek adına. Sonuçlara göre ilginç bir şey var. Musluk suyunda bakteri kolonisi sayısı 4 iken Brita ile filtrelenmiş suda içindeki filtrede paketinden yeni açılmış bir filtre kullanmış. Bu sayı 3700'müş. Yani aslında bu demek oluyor ki yeni açılmış bir Brita filtresi, Maxtra filtre aslında bakteri üretiyor. Siz daha yumuşak bir su içeyim derken aslında bakteriye sahip olan bir su içmiş oluyorsunuz. Kaldı ki siz bu filtreyi 1 ile 2 ay arasında kullanıyorsunuz. Yeni açıldığında bu sayı 3700 ise kim bilir işte 1 ay sonra 2 ay sonra içindeki bakteri sayısı ne kadar fazla üreyecek. Bunun dışında ilginç bir şekilde Brita ile filtrelenmiş suda amonyum konsantrasyonu daha yüksek çıkmış musluk suyundan. Yani arıtıldıktan sonra aslında amonyum miktarı artmış. Bu da ilginç bir detay. Bunun dışında suyun sertlik derecesi bir hayli düşmüş. Aslında standartların da altına düşmüş. Zaten bunun asıl amacı da suyu yumuşatmak. Dolayısıyla çok da garip değil bu sonuç. Şimdi kendi ölçüm yaptığımız değerleri bir ekranda görelim.
İçme suyu için önerilen pH aralığı 6,5 ile 9,2 arasında olması gerekiyor. Brita ile filtrelediğimiz suyun ve spa suyun pH'i bu aralığın altında çıktı. Bu sular hafif asidik diyebiliriz. TDS toplam çözünmüş katılar anlamına geliyor ve tuzları, mineralleri, metalleri ve H2O olmayan diğer her şeyi ölçüyor. Suda ne kadar çok çözünmüş katı madde varsa su o kadar iletkendir. TDS değeri 9,99 veya daha yüksekse o su tüketim için uygun değildir diyebiliriz. Burada Saskia suyun TDS'sinin bayağı bir yüksek olduğunu görüyoruz. Bu kötü olduğu anlamına gelmiyor çünkü bu miktar içindeki mineralleri gösteriyor. Fakat 500'ün üstündeki değerlerdeki suların içiminin pek güzel olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi bir de kutu üstündeki değerlere bakalım. Bizim eskiden Barledük almamızın sebebi bebekler için oldukça uygun olduğunu yazmasıydı. Ayrıca düşük sodyum oranı nedeniyle sodyum diyetine de uygun olduğu belirtiliyordu. Şimdi pH suyun asitliğini ve alkalilik oranını ölçüyor. 7 suyun nötr olduğunu, 7'nin altında asitliği ve 7'nin üzerinde alkali olduğunu gösteriyor. Vücudunuzu dengeli bir pH seviyesinde tutmak tamamen sağlıklı işleyen bir vücut için hayati önem taşıyor. Albertine'ın pH değeri ambalaj üzerinde belirtilmemişti fakat benim ölçümümde 7,75 çıkmıştı. Hamidiye pH 7 değeriyle tam nötr olarak kabul edilebilir. Spa ise ideal içme suyuna göre biraz düşük bir pH'e sahip ve hafiften asidik diyebiliriz. Kalsiyum suda doğal olarak bulunur. Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için yaklaşık 1000 mg kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bu nedenle yukarıdaki suların hepsini güvenle tüketebilirsiniz. Sadece Saskia suda kalsiyum oranı biraz fazla. Günde 8-9 litre içmeyeceğinize göre dert etmenize de gerek yok. Bu arada kalsiyum miktarı gereksinimi kemik gelişimi devam ettiği için gençlerde daha fazla oluyor. Magnezyum, vücutta sinir sistemine yardımcı olmak, kemikleri güçlü tutmak ve kalbin sabit bir hızda atmasına yardımcı olmak için gerekli. Yüksek dozlarda alınırsa sinir problemleri ve kas gevşemesiyle kendini gösteren magnezyum zehirlenmesi meydana gelebilir. Güvenli bir günlük alım miktarı kadınlar için 310-320 mg ve erkekler için 400 ile 420 mg arasında değişmektedir. Sodyum, insan vücudunun sağlıklı çalışması için gereklidir. Tüm vücut dokularında ve sıvılarında bulunabilir. Gıda ve içme suyu kaynaklarından normal alım seviyelerinde genellikle zararlı olarak kabul edilmez. Litre başına 20 mg'dan fazla sodyum içeren suları şu kişilerin tercih etmemesi gerekiyor. Yüksek tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları ve sodyum diyeti yapması gereken kişiler. Listemizde bu eşiği geçen sular ise Albertine, Chafontaine ve Saskia. Klorür. 200 mg bölü litre altındaki orana sahip sular klorsuz olarak kabul ediliyor. Bu yüzden tablodaki suların hiçbirine klorlu diyemeyiz. Klor oranı yükseldikçe suya tuzlu bir tat verir. Yine Saskia için listedeki en tuzlu su demek yanlış olmaz. Sülfat, çözünmüş yağmurun bir bileşenidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüketim için güvenli kabul edilen maksimum miktar 250 mg bölü litredir. Sülfat, yüksek miktarda kullanıldığında suya acı bir tat verir ve tesisatı aşındırır. Bununla birlikte vücudun günlük işlevlerini yerine getirmesi için küçük dozlarda almak gerekir. Nitrat, yağmur ve yeraltı sularında doğal olarak bulunur. Su toprağa sızdığında su molekülleriyle birleşen gübrelerden bir miktar nitrat alır. Nitratlar hamile veya emziren anneler için zararlı olabilir. Su, 45 mg bölü litreden fazla nitrat içermemelidir. Tablodaki sulardaki nitrat oranı bu miktarın çok altında. Bikarbonat bir mineral değil, karbonik asitte bulunan tuzların bir parçasıdır. Asit nötralize edici bir etkiye sahiptir. Suya doğal ve ferah tat verirken aynı zamanda kanın pH dengesini korumaya yardımcı olur. Florür, diş macununda da bulunan ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olan bir elementtir. Şişelenmiş suyunuzda az miktarlarda bulunabilir. Kuru kalıntı aslında TDS değeri demek oluyor. Toprağın özelliklerine bağlı olarak doğal mineral suyunun sahip olduğu çözülmüş tuz miktarıdır. Böbrek için en iyi sular daha az kuru kalıntısı olanlardır. Böbrek hastaları için en ideal su Spa veya Brita ile filtrelenmiş musluk suyu diyebiliriz. Sadece susadıysanız yani vücudunuzdaki kaybettiğiniz nemi yerine koymak istiyorsanız Spa gibi yumuşak ve saf bir su tercih edebilirsiniz. Tablodaki tüm paketli sular güvenli ancak hepsinin kendine özgü karakteristikleri var. Bu arada kettle'daki 3 milimetrelik bir kirecin bile %15 daha fazla enerji harcamasına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Kireçli su elektronik cihazlara zarar vermekle kalmıyor, daha fazla enerji harcamalarına da sebep oluyor. Kalgon reklamı gibi oldu burası. Ek olarak kaynak suyu, mineral su ve musluk suyunun farklarını özetleyelim. Kaynak suyunun şişelenmeden önce taşınması gerekiyor.
Mineral su yani maden suyu direkt kaynağında şişelenir. İşlenmemiş olarak kalır, sadece çözünür elementler filtrelenir. Musluk suyu ise farklı şekilde işlenir. Suyu arıtmak için kimyasal ve biyolojik işlemler kullanılır. Şimdi bir de hangi su ne kadara mal oluyor bir maliyet karşılaştırması yapalım. Buradaki fiyat karşılaştırmaları aldığınız miktara, yere ve paketin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Şişe sularının Hamidiye hariç tümünün depozitolu olduğunu hatırlatayım. Depozito miktarları bu fiyat hesaplamasına dahil değil. Musluk suyunu Brabant Water'daki KDV dahil tarifeye göre hesapladım. Şehre göre tarife değişse de aşağı yukarı benzer bir rakam çıkacaktır diye düşünüyorum. Musluk suyu neredeyse bedavaya geliyor. Sonrasında ise Britalı su geliyor. Marketlerin kendi suları paketli sular arasında en ucuzları. Spa ise en pahalı olmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak önemli bir hatırlatma yapayım. Hizmet aldığınız su firmasının web sitesindeki duyuruları düzenli olarak kontrol edin. Mesela geçtiğimiz günlerde bu çevrede bazı mahallelerdeki sularda Helicobacter pylori bulunduğu ve suları kaynatmadan tüketmemeniz gerektiği duyurulmuştu. Bu tabii geçici bir durumdu. Peki siz hangi suyu kullanmaya devam edeceksiniz? Bu videodan sonra fikriniz değişti mi merak ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Ben Brita suyun tadına alıştım. En azından kettle ve kahve makinesinde kullanmaya mutlaka devam edeceğim. Arada sırada da filtrelemeden musluk suyu içerim diye düşünüyorum. Filtrenizin süresi bittiğinde değiştirmeyi sakın unutmayın. Ben bunu insanlar sık sık filtre alsın diye pazarlama taktiği diye düşünüyordum. Ama filtre bittiğinde bir ölçüm yaptım. Filtreleme oranının azaldığını gördüm ve muhtemelen bakteri oluşumu da çok artmıştır. Kettle'ınızda biriken kireçleri temizlemek için ise en basit ve en etkili yöntem suya biraz limon tuzu katıp suyu kaynatmak. Pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında eğer takip etmiyorsanız Instagram'da Baba Kız Geziyor diye bir hesabım var. Bu hesap üzerinden de Hollanda'da günlük yaşamla ilgili şeyleri sık sık paylaşıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz Hamidiye su içeyim ya. Vatan hasreti. Lekker. Gold Hamidiye.